Selamlar arkadaşlar, herkese bol kazançlar dilerim tekrardan. Yeni güne güzel bir stratejisiyle, güzel bir içerikle, videoyla tekrardan merhaba değerli dostlar. Konumuzun içeriğinde bugün Binomi'de mum stratejilerine göre alım satım planlaması yapacağız. Bu benim zaten yıllardır kullandığım stratejilerden bir tanesidir. Mumlarda işlemler yaparken neye dikkat edilmesi gerekir ve hangi zaman aralığını kullanıyorum, bunları sizlerle paylaşacağım dostlarım. Genelde işlemlerimi yaparken tabii ki 1 dakikalık yaparım ama 1 saatlik mum grafiğinin de tepkisini kontrol ederim. Ona göre piyasanın durumu yükseliş mi düşüş mü, buna göre tahminler kurarak da alım satım planlaması yaparım. Şimdi hızlı kısaca özetle hemen şunu bir atlatalım şöyle. Gelelim bakalım piyasada eğer ben işlem yapacaksam 1 dakikalık süreyle işlemler yaptığım için ve 1 dakikalık mum grafiğini kontrol ediyorum. Geliyorum ilk etapta bakıyorum. Şöyle 1 saatlik mum grafiğinin tepkisi ne? Ne yapmaya çalışıyor? Çok fena bir düşüşten sonra piyasada yavaştan aşağıdan bir düzeltme yapıp yukarı doğru götürmeye çalışıyor. Biz de bunu o zaman piyasada alışı destekleyeceğiz ve ona göre de alım satım planlaması yapacağız. Diyelim ki piyasada baktığımızda yukarı doğru götürmeye direndiğini görebiliyoruz. Verdim yukarı yönden bir tane işlemimi biraz daha böyle aşağıdan verebilirdim ama sıkıntı değil. Yine ben her zamanki gibi biliyorsunuz katlama bu işin içinde olması gerekir. Sermaye iyi elverişli olması gerekir. Bunu da böylece sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç tane böyle örnek işlemlerle hem 1 dakikalık mum grafiklerinde hem de 1 saatlik mum grafiklerinde nasıl işlemler yaptığımı iyice ayrıntılı anlayacak şekilde sizlerle paylaşırım dostlar. Bekliyoruz şimdi. Bir tane işlemimiz bizi terste bıraktı. Ben yine piyasada alıcıyı destekliyorum. Alışı destekliyorum. Çünkü mum 1 saatlik mum grafiğinin burada tepkisi çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden genellikle 1 dakikalıkta alışı yine destekliyorum. Verdim yukarı tekrardan. Bekleyelim. Bakalım piyasada bir kazanç sağlayabilir miyiz? Zarar mı sağlayacağız? Bunu hep birlikte görelim dostlarım. Evet. Her videolarımızda fark ettiyseniz indikatörlerle nasıl çalışmalar yaptığımızı ya da turnuvalarla ya da risksiz işlemlerle alakalı ne varsa yaptığım işlemleri ve çalışmaları burada sizlerle arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Fakat şöyle bir şey de var. Hani benden ne tür içerikler istediğinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sizin isteklerinize göre içerikler çıkartmış olacağım arkadaşlar. Burada hani benim değil de hani sizin istekleriniz benim için daha önemlidir. Bu yüzden bir içerik yaparken hani burada bir konuda da bana da daha da çok kolaylık sağlar. İşte takipçi arkadaşlarımız benden böyle bir içerik istiyor. Ben de ona göre ayarlamalar yaparım. Yine yukarı yönden devam ediyorum. Evet, yine 1 saatlik mum grafiğine bakalım. 1 saatlik mum grafiği ne diyor burada? Şimdi burada 1 saatlik mum grafiğinde benim demek istediğim şey ne? Piyasa yukarı yönden gitmeye çalışıyor. Alışı destekliyor. Mum yeşil, tamam mı? Mum yeşil ise burada büyük ihtimalle piyasa kendini yukarı doğru götürmeye çalışıyor. Hem de bir yandan da şöyle bir şey de düşünün. Bak teknik analiz açısından baktığımızda fena bir düşüşten sonra ondan sonrası piyasa diplerden bir toparlanma yapmaya çalışıyor. Bunu RSI indikatörünü de açarak da bu şekilde de çalışma yapabiliriz. Baktığımızda evet, hadi şunu biraz periyodu düzeltelim. Bir önceki videoda size periyot meselesini anlattım. Evet, 8 yaptım, tamam mı? Baktığımızda dip seviyelerde piyasa kendini yukarı doğru götürmeye çalışıyor. Bu işlemimiz bizi terste bıraktı. Tekrardan yeniden düzeltiyorum. Bakıyorum acaba şimdi tekrardan bir teknik de gerekli yani. Yani bu 1 saatlik mum grafiğinin bize teknik analiz açısından çok yarar ve fayda sağlar arkadaşlar. Biraz daha düştükten sonra da şey yapabilirim ama neyse, veriyorum tekrardan yukarı, bekliyorum. Verdim bir tane işlemi. Bu ara size küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Telegram grubumuzda katılmak isteyenler, trade'lerin sohbete açık olduğu bir yer. Burada hem sohbet ediyoruz, hem işlemler paylaşıyoruz, hem de ücretsiz sinyaller paylaşıyoruz. Katılmak isteyenler bizi Telegram grubumuzdan da aşağıda açıklamalar kısmında bağlantısını bırakıyorum. Katılmak isteyen de Binomo VIP Club'a katılabilir arkadaşlar. Ayrıyeten yıl sonuna kadar Crypto IDEX üzerindeki sinyal botumuz yıl sonuna kadar ücretsiz.
ve 3 tane sinyal botumuz var. Birçoğunuz bilen arkadaşlar vardır. Bir de Euro dolar var. Euro dolar sadece hafta içleri çalışır. CryptoIdex 7/24 çalışır. Bir de şey var, 5 dakikalık sinyal botumuz var. Şunu nerede bulabilirim? Şurada. Bu sinyal botu nasıl çalışır? 5 dakika. Yani 5 dakika süreyle. Örnek veriyorum. Şuradaki bulunduğumuz, hemen şöyle açayım. Neredeydi bu? Buradaki bulunan bütün döviz çiftleri hepsinde 5 dakikalık sinyaller gönderilir arkadaşlar. Bu işlemimiz sanırım bizi terste bıraktı. Evet, terste bıraktı. Bir sonraki adım için hazırlanıyorum. Şunu 300 yapıyorum. Verdim yukarı tekrardan. Yine alışı destekliyorum arkadaşlar. Hani habire alıcı olarak şey yapıyorum. Alışı destekliyorum. Hani ısrarcı olmamak da gerekli ama biraz da hani bu 1 saatlik mum grafiği de işimize çok yarar. Mümkünse hani demoda biraz denemeler yapın. Biraz pratikler falan yapın. Ne dediğimi daha da çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Beklemedeyiz, şu işlemimizde bir sonuç alsın. Destek seviyesinden dönüş yapabilir. Şurada destek seviyesinden dönüş yapabilir. Biraz daha böyle gerileme gittikten sonra kademeli olarak katlama da çalışma yapsak diye fonumuzu kontrolle, disiplinle yönetsek dahi bile güzel sonuçlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Gün içerisinden de bir kar aldı mı hemen stop etmek gerek. Bu mantıkla gidelim. İşte piyasada bir paramız varsa %5'ini ya da %10'unu riske atıp gün içinde işte bir kar oldu, stop etmek ve zarar oldu, yine stop etmek düşüncesiyle hareket etmek gerek arkadaşlar. Bu da psikolojikman bize daha da çok yardımcı olacaktır ve daha da iyi kontrollü bir iş yapmamıza sağlayacaktır arkadaşlar. Bekleyelim. Şuradaki sanırım alıcıları terste bıraktılar. Bakalım bunu son saniyede verecek mi? Son saniyede kıl payı veremeyedi. Kıl payı gitti. Neyse. Biraz daha dipten girelim. Dipten girseydik, yani dipten girmiş olsaydık alırdık mutlaka ama bekleyelim bakalım. Bunu büyük ihtimalle verir çünkü piyasa kendini yukarı götürmeye çalışıyor. Düzeltmesini yaptı. Destek seviyesine kadar geldi. Düzeltmesini yaptıktan sonra da piyasa kendini yukarı doğru götürecektir büyük ihtimalle. Şimdi tekrardan yeniden hani kafamız karışmaması için yine 1 saatlik mum grafiğe bakalım. Acaba halen yeşil mumda mı? Halen ya da kırmızıya mı yaktı? Ona göre de bir hesap kitap yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, yine 1 dakikalığa geri döndüm. Bekliyorum bakalım. İğneler var ama bunu verecek. Böyle hissediyorum. Verecek. Vereceksin. Evet, bekleyelim bakalım. Hani buradan da dahi bile vermemesi, şuradan bir işleme girmiş olsak bile aşağı geldikten sonra düzeltme yerinde tam bir vurkaç yapabileceğimiz seviye yapabilirdi. Bakın bunu ilk başta çizdim. Hani bu sırası destek seviyesi. Hani buraya kadar da test ettim. Bundan sonrası da fiyat kendini yukarı doğru götürdü. Şimdi buraya bakıyorum. Evet, gayet güzel. En son 100, 400, 450. Hani aşağı yukarı bir 200 dolara yakın bir kar ettim ve stop ettim, bu kadar. Hani ben biraz bir riskli de girdim. Ufak tefek de genelde giriyorum. İçerikler paylaşıyorum. Çoğu arkadaşlarımız hani söylüyorlar bana, işte neden videolarında küçük tutarlarla giriyorsun? Neden düşük tutarlarla giriyorsun? Yani burada videoyu size anlatmaya çalışıyorum. Hani nasıl kazandığıma dair bunları paylaşmaya çalışıyorum. Hani ne kadar kazandım şovunu falan yapmıyorum arkadaşlar. Kazanç da var bu işin içerisinde, kayıp da var. Ama dediğim gibi hani eğer bir işlem yapıyorsak mutlaka ve mutlaka 1 saatlik mum grafiklerinde tepkiler ne durumda, ona göre de bize işlem esnasında daha da kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Umarım video size bilgilendirici gelmiştir. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız videomuza da bir beğeni atmanız yeterlidir. Abone değilsek de abone olmaya davet ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videodan tekrardan görüşmek üzere. Bol kazançlarınız olsun.